Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel bir ipim var. İncecik, muher bir ip. Bakın şöyle inceliğini göstereyim. Bunu 2 kat yaparak harika bir model başlayacağım. İpim ihraç fazlası. Yumuşacık şöyle bir dokusu var. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İpimi şöyle 2 kat yaptım. Bir dışından aldım ipi, bir de içinden çıkardım. Ucunu şöyle 2 kat yaparak modelimi başlayacağım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları artı 2 olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ilmek sayısını ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Evet, ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. İlmeklerimi çıkardım. Bir sıra ters ördüm. Arka yüzünde. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Lastik kullanmayacağım. Onun için şöyle bir sıra ters ördüm. İlmekleri çıkardıktan sonra. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle 3 ilmek üzerinden çalışacağım. Kenar ilmeğinden sonra birinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Şöyle. Daha sonra bir artırma yaptım. Şişime şöyle doladım ve sıradaki 3 ilmeğimin üçünü bir alarak düz ördüm ve şişimden çıkardım. Burada 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk. Yine aynı işlemi yapıyorum. Şöyle 3 ilmeğimi tuttum. Birinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Şöyle aldım. Daha sonra bir artırma yaptım ve sıradaki 3 ilmeğimi üçünü bir düz örerek kestim. Birinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Bir artırma yaptım. Daha sonra sıradaki 3 ilmeğimin üçünü bir toplayarak kestim. Aynı şekilde devam ediyorum. Örgümüzün birinci sıra ön yüzünde yapacağımız işlem bu. Daha doğrusu ön yüzünde hep bunu yapacağız. Çünkü modelimiz 2 sıradan oluşmakta. Bakın şöyle birinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Bir ilmek artırma yaptım. Daha sonra sıradaki 3 ilmeğimi üçünü bir toplayarak düz ördüm. Ve kenar ilmeğimi de düz örerek birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters örerek devam edelim. İp o kadar hafif, şöyle yumuşak bir ip ki elimde yokmuş gibi hissediyorum. Bu moher iplerle daha çok Rus kanallarında görmüşsünüzdür bu moher ipinden çıkarılan modelleri. Gayet güzel, şöyle zarif, uçuş uçuş olan bir modeller çıkıyor yani bu iple. Bugün de ben böyle bir denemek istedim. Evet, ikinci sıra arka yüzünde ilmeklerimin tamamını ters örerek tamamladım. Modeli bir kez kurduk arkadaşlar. Bakın modelimiz böyle. Ama şu an kendini pek göstermiyor. Bir kez daha kuralım hemen. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki bakın 3 ilmeğim. Modelde kaydırma yok. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Hemen öndeki ilmeğim yani birinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Daha sonra bir ilmek doladım ve
sıradaki 3 ilmeğimin 3'ünü bir düz örerek topladım. Birinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Bir ilmek doladım. Daha sonra sıradaki 3 ilmeğimi 3'ünü bir düz örerek kestim. 3 ilmekten yani 3 ilmek çıkarmış olduk yine. Sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Bir ilmek doladım. Daha sonra bu 3 ilmeğimi de düz örerek topladım. Bir ilmek çıkardım, aldım. Sıradaki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek artırma yaptım. Daha sonra bu 3 ilmeğimi, sıradaki 3 ilmeğimi düz örerek topladım. Aynı şekilde devam ediyoruz. Önce birinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkartıyoruz. Daha sonra bir artırma ve sıradaki 3 ilmeğimin 3'ünü bir düz örerek toplayalım. Ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Ön yüzünde yapacağımız işlem bu arkadaşlar. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek, yani sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimizi ters örerek devam edelim. Arka yüzünde de yapacağımız işlem bu. Farklı bir işlem yapmayacağız. İlmeklerimizin tamamını ters örerek devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modeli 2 kez kurduk arkadaşlar. Bakın şöyle geniş geniş örülecek bu model. Yani bu ipte çok sıkı örerseniz güzel durmaz. Şişinizi ne kadar kalın tutarsanız o kadar güzel olur örgünüz. Modelimiz böyle arkadaşlar. Bir parça da daha önce yapmıştım. Hemen onu gösteriyorum size. Şöyle daha önce hazırladım. Bakın modelin ilerlemiş hali böyle olacak. Bunda da yine lastik kullanmadım. Bakın şöyle yumuşacık, şöyle tüy gibi olan bir ip. Harika bir dokusu var. Benimki dediğim gibi ihraç fazlası bir mohair ipti. Ama istediğiniz iple de yapabilirsiniz. Modelimiz böyle arkadaşlar. Lastik uygulamadım ama isterseniz lastik üzerine de yapabilirsiniz. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Yakadan başlama örgülerinizde de kullanabilirsiniz bu modeli. Şöyle bir görüntüsü olur. Bu iple, bu modelle etol şal yapabilirsiniz. Yelek, hırka, süveter, şöyle uçuş uçuş. Harika olur bence. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.